Merhaba dostlar, Venüs özel gökyüzü gündemine hoş geldiniz. 31 Temmuz'da Venüs Yengeç Burcu'na geçiyor ve Koç burcundaki Satürn ve Neptün'e kare açıyor yapıyor olacak ve bu açıda bir hafta kadar sürecek. Bu arada Çeyka'dasınız efendim. Venüs Yengeç Burcu'na geçiş yaptığında duygusal olarak daha hassas, bağ kurma isteği artan bir dönem başlar. Aile, yuva, güven arayışında artış olabilir. Ancak Koç'taki Satürn ve Neptün'le yaptığı kare açı bu duygusal ihtiyaçların zorluklarla karşılanabileceğini gösteriyor. Gerçeklerle duygusal beklentiler arasında bir uyumsuzluk hissi doğabilir. Bu dönem duygusal sınırları belirlemek ve kendi içsel gerçekliğinizle yüzleşmek adına fırsatlar sunacaktır. 5 Ağustos'ta Venüs Akrep Burcu'ndaki Lilith'e üçgen açı yapıyor ve bu açıda 17 Ağustos'a kadar sürecek. Venüs'ün Lilith'le yaptığı üçgen açı derin duygusal bağlar kurma potansiyelini artırır. Aşk ve ilişkilerde gizli arzular ortaya çıkabilir. Bu dönemde kendinizi daha güçlü ifade edebilir ve başkalarına derin duygusal seviyelerde bağlanabilirsiniz. Ayrıca Lilith'in etkisiyle özgürlük ihtiyacınız da artar ancak bu ilişkilerde gücün dengeye gelmesine de yardımcı olabilir. 11 Ağustos'ta Venüs Akrep Burcu'ndaki Lilith ve Balık Burcu'ndaki Ay arasında büyük bir su üçgeni oluşuyor. Bu büyük su üçgeni duygusal bağlar ve sezgisel güçlerin yüksek olduğu bir zamanı işaret eder. Venüs sevgi ve ilişki, Lilith özgürlük ve güç, Ay ise duygular arasında oluşan bu üçgen ilişkilerde derinleşme, iyileşme ve şifalanma potansiyeli sunar. Özellikle duygusal yaraların iyileşmesi ve derin bağların kurulması kolaylaşabilir ve ayrıca yaratıcılığınız da artar. 12 Ağustos'ta Venüs Jüpiter'le kavuşacak. Venüs-Jüpiter kavuşumu şanslı bir zaman dilimine işaret eder. Aşk, güzellik, sanat ve para konularında bolluk ve büyüme fırsatları doğabilir. Özellikle ilişkilerde olumlu gelişmeler yaşanabilir. İyimser ve neşeli bir dönemdir. Kendinizi sevgi dolu bir şekilde ifade etme, başkalarıyla keyifli zamanlar geçirme ihtimaliniz artar. 15 Ağustos'ta Venüs Balık Burcu'ndaki Kuzey Ay düğümüne ve Lilith'e üçgen yapacak. Güney Ay düğümüne de sekstil yapıyor ve bu gökyüzünde bir uçurtma açısı oluşturuyor. Bu çok güçlü bir açı kalıbıdır. Venüs Kuzey Ay düğümü ve Lilith'le uyumlu bir şekilde hareket ederken aynı zamanda Güney Ay düğümüyle de pozitif bir açı yaparak gökyüzünde bir uçurtma oluşur. Bu hayatınızda dönüm noktası olabilecek bir döneme işaret eder. İlişkilerde duygusal ve spiritüel bir büyüme yaşanabilir. Karmik bağlar güçlenebilir. Sezgisel yetenekler artar. Ayrıca geçmişteki zorlayıcı deneyimler şifalanarak size yeni bir yön verebilir. 22 Ağustos'ta Venüs Koç burcundaki Kiron'a kare açı yapacak. Venüs'ün Kiron ile kare yapması özellikle duygusal yaraların ve ilişkisel travmaların tekrar yüze çıkabileceğine işaret eder. Bu eski ilişkilerdeki kırılmaların ve kayıpların şifalanma sürecine girmesine olanak tanır. Hem romantik hem de kişisel ilişkilerde özgürleşme ve iyileşme ihtiyacı hissedilir. Ancak bu açı biraz zorlu da olabilir. Sabır ve anlayış gerektirir. 25 Ağustos'ta Venüs Aslan Burcu'na geçiyor ve Kova Burcu'ndaki Plüton'a karşıtlık yapmaya başlıyor. Venüs'ün Aslan'a geçişi daha dışa dönük kendini gösterme isteğiyle ilişkilidir. Yaratıcı, dramatik ve aşk dolu bir dönem başlar. Ancak Kova'daki Plüton ile karşıtlık yapması ilişkilerde güç mücadelesi ve dönüşüm ihtiyacını gösterir. Güçlü kişilikler arasında çatışmalar ve kontrol sorunları ortaya çıkabilir. Bu dönemde kendinizi tanıma ve başkalarına karşı ne kadar açık olabileceğinizi sorgulama fırsatı doğar. Ayrıca bu dönem kimlik ve özgürlük arasında bir denge kurmayı gerektirebilir. Bu astrolojik geçişler duygusal dünyamızda derin değişimler, iyileşmeler ve aynı zamanda zorlu süreçler yaşatabilir. Duygusal anlamda daha sezgisel ve derinleşmiş bir zaman dilimindeyiz. Ancak aynı zamanda eski yaralarla yüzleşmek ve güç dinamiklerini yeniden değerlendirmek de söz konusu olacaktır bu dönemde. Bu şekildeydi Venüs'ün geçişi. Şimdi yükselen burçlara etkisine bir bakalım. Merhaba koçlar.
Venüs özel gökyüzü gündemine hoş geldiniz. Venüs 31 Temmuz itibariyle Yengeç burcuna geçiyor. Bu sizin haritanızın 4. evini aydınlatıyor. Bu geçişle birlikte ev, aile ve iç dünyanıza dair temalar ön plana çıkacak. Evde huzur arayışı, aileyle daha derin bağlar kurma ihtiyacı ve yuvada estetik dokunuşlar yapma isteğiniz artabilir. Astrolojik gündeme geçmeden önce minik bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi, sevdiklerinizle paylaşmayı ve küçücük de olsa bir yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Desteğiniz için şimdiden teşekkür ederim. Ancak bu dönemin hemen başında Venüs'ün Satürn ve Neptün'e yaptığı kare açılarla birlikte içinizde bastırılmış duygularla yüzleşebilirsiniz. Evde sorumluluklar artabilir, aileyle duygusal sınırlar belirlemek zorunda kalabilirsiniz. Hayal kırıklıkları ile gerçekler arasında bir seçim yapmak gerekebilir. 5 Ağustos'tan itibaren Venüs Akrep Burcu'ndaki Lilith'le üçgen açı kuruyor. Bu açı özellikle içsel gücünüzü fark ettiğiniz, duygularınızı derinlemesine yaşadığınız bir dönemi başlatıyor. Aile ilişkilerinde güçlü dönüşümler, köklerinizle bağ kurma, belki de geçmişte bastırdığınız arzularla yüzleşme zamanı. 11 Ağustos'ta ise Venüs, Lilith ve Balık burcundaki Ay ile birlikte büyük bir su üçgeni oluşturacak. Bu içsel bir duygusal uyanışı tetikleyebilir. İç dünyanızı daha net hissedebilirsiniz. Affetme, bırakma ve şifalanma adına önemli farkındalıklar yaşayabilirsiniz. Meditasyon, içe dönüş ve ruhsal çalışmalar için çok uygun bir dönem. 12 Ağustos'ta Venüs ile Jüpiter arasında gerçekleşen kavuşum evle ilgili konularda fırsatları beraberinde getirecektir. Aileyle ilişkiler iyileşebilir, taşınma, dekorasyon veya bir mülk yatırımı gündeme gelebilir. Kalpten gelen niyetlerinize bolluk enerjisi eşlik ediyor olacak. 15 Ağustos'ta ise gökyüzünde çok özel bir uçurtma kalıbı oluşuyor. Venüs, Kuzey Ay düğümü ve Lilith'le üçgen Güney Ay düğümüyle de seksil açı kurarak kadersel bir temayı aktive ediyor. Ailevi bir mesele çözülüyor olabilir. Bu dönemde hayatınıza anlamlı ve ruhsal bir bağ hissiyle yaklaşan insanlar girebilir. 22 Ağustos'ta Venüs Koç burcundaki Kiron'la kare açı yapacak. Bu sizin için duygusal yaraların açığa çıkabileceği bir gün olabilir. Aile geçmişinden gelen kalıplarla yüzleşmek, eski travmaların tetiklenmesi söz konusu. Ancak bu yüzleşme gerçek şifanın da kapısını açacaktır. Ve 25 Ağustos'ta Venüs Aslan burcuna geçiyor. Sizin haritanızda aşk, flört ve yaratıcılığı temsil eden 5. eve adım atıyor. Fakat ilk günden Plüton'la karşıtlık yapacak. Aşk hayatında güç dinamikleri, yoğun duygular gündeme gelebilir. Bir yandan tutkularınız kabarırken diğer yandan kontrol etme ihtiyacınız artabilir. Gönülden gelen sevgiyi dönüştürücü bir deneyime çevirebilirsiniz. Sevgili yükselen koçlar, bu süreçte duygusal derinliğinizle yüzleşmeye, aileyle bağlarınızı onarmaya ve iç huzurunuzu yeniden inşa etmeye açık olun. Venüs'ün rehberliğinde kalbinizin gerçek sesini dinleyin. Verimli bir süreç geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın. Merhaba boğalar. Venüs özel gökyüzü gündemine hoş geldiniz. Yönetici gezegeniniz Venüs 31 Temmuz itibariyle Yengeç burcuna geçiyor ve sizin 3. evinizi aydınlatıyor. Bu süreçte iletişim, yakın çevre, kardeşler ve eğitimle ilgili konular önem kazanıyor. Sözleriniz daha yumuşak, ifadeleriniz daha sevgi dolu hale gelebilir. Aynı zamanda yazmak, anlatmak ve duygusal bağ kurmak adına da ilham verici bir dönem sizi bekliyor. Astrolojik gündeme geçmeden önce minik bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi, sevdiklerinizle paylaşmayı, minik de olsa bir yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Desteğiniz için şimdiden teşekkür ederim. Ancak bu geçişin ilk günlerinde Venüs'ün Koç burcundaki Satürn ve Neptün'le yaptığı kare açılar nedeniyle zihinsel yorgunluk, geçmişten gelen bastırılmış düşünceler ve bazı iletişim engelleriyle karşılaşabilirsiniz. Bu konuda kendinizi ifade etmekte zorlanabilir ya da anlaşılamadığınızı hissedebilirsiniz. Düşüncelerinizi toparlamakta güçlük yaşayabilirsiniz ama bu geçici bir etki.
5 Ağustos itibariyle Venüs Akrep Burcu'ndaki Lilith'le uyumlu bir üçgen açı yapıyor. Bu dönem boyunca özellikle partnerinizle olan iletişimleriniz güçlenir. Ortaklıklarınızla, dostlarınızla daha derin konuşmalar yapabilirsiniz. Sizi duygusal anlamda zorlayan ilişkilerde bir çözülme ya da dönüşüm süreci başlayabilir. 11 Ağustos'ta ise gökyüzünde su elementinde büyük bir üçgen oluşuyor. Venüs, Lilith ve Ay arasında kurulan bu yapı sezgilerinizin olağanüstü çalışacağı, özellikle ruhsal iletişimlerde güç kazanacağınız özel bir günü işaret ediyor. Kardeşlerle, yakın dostlarla içsel bağlar güçlenebilir, önemli konuşmalar yapılabilir. 12 Ağustos'ta Venüs'ün Jüpiter'le kavuşumu var. Güzel haberlerin kapıda olduğunu müjdeliyor. Yazılı ya da sözlü bir teklif, yeni bir eğitime başlama, yakın çevreyle ilgili keyifli gelişmeler söz konusu olabilir. Bu tarihe yakın günlerde özellikle ticari ya da eğitimsel fırsatlar yakalayabilirsiniz. 15 Ağustos'ta ise gökyüzünde uçurtma kalıbı oluşuyor. Venüs Balık burcundaki Kuzey Ay düğümü ve Lilith'e üçgen açı yaparken Başak burcundaki Güney Ay düğümü ile seksil kuruyor. Hayatınıza yeni bir yön verecek bir fikir, bir proje ya da bir konuşma bu dönemde gerçekleşebilir. Belki de geçmiş bir kararınız yeniden gündeme gelebilir ve bu defa daha sağlıklı bir şekilde sonuçlanabilir. 22 Ağustos'ta Venüs Koç burcundaki Şiron'la kare açı yapıyor. Bu özellikle içsel olarak kendinizi sorguladığınız, bazı geçmiş sözlerin ya da kırgınlıkların yeniden aklınıza düştüğü bir zamanı işaret edebilir. Kendinize karşı nazik olun. Geçmişte sustuklarınız şimdi şifalanmak için ortaya çıkıyor. Ve 25 Ağustos'ta Venüs Aslan burcuna geçiyor. Haritanızda 4. evinize adım atacak. Bu ev yuva, aile konularında güzellik ve sevgi getirebilir. Ancak ilk gün Plüto ile karşıt açı yapacağı için aile içi ilişkilerde güç savaşları, manipülasyon ya da kontrol konuları gündeme gelebilir. Evle ilgili önemli kararlar almadan önce sakin kalmakta fayda var. Sevgili yükselen boğalar, bu Venüs transiti sizlere duygularınızı paylaşma, yakın çevrenizle kalpten iletişim kurma ve geçmişle barışma fırsatları sunuyor. İçinizdeki sevgiyle konuşun, kelimeleriniz şifaya dönüşsün efendim. Verimli bir süreç geçirmenizi dilerim, sevgiyle kalın. Merhaba ikizler, Venüs özel gökyüzü gündemine hoş geldiniz. Sevgili yükselen ikizler, 31 Temmuz'da Venüs'ün Yengeç burcuna geçişiyle birlikte sizin ikinci eviniz aydınlanıyor. Bu dönem para, özdeğer ve sahip olduklarınızla ilgili konularda Venüs'ün yumuşatıcı, güzelleştirici etkisini hissetmeye başlıyorsunuz. Harcamalar artabilir ama aynı zamanda estetik, bakım ya da lüksle ilgili keyifli alışverişler yapabilirsiniz. Sahip olduklarınızı değerlendirmek, kazançlarınızı arttırmak için de güzel bir zaman. Ancak ayın ilk günlerinde Venüs'ün Koç burcundaki Satürn ve Neptün'le yaptığı kare açılar maddi konularda bazı kısıtlamalar ya da hayal kırıklıkları getirebilir. Bir ödeme gecikebilir, bir borç ya da sorumluluk üzerinizde baskı yaratabilir. Bugünlerde para harcarken aşırı duygusal tepkiler vermemeye, alım-satım işlerinde gerçekçi olmaya dikkat etmelisiniz. 5 Ağustos itibariyle Venüs Akrep burcundaki Lilith'le olumlu bir üçgen açı kuruyor. Bu açı özellikle iş ortamınızda daha özgür, yaratıcı ya da baştan çıkarıcı bir duruş sergilemenizi sağlayabilir. Sizi maddi ya da fiziksel olarak sınırlayan kalıpları kırmak adına güçlü bir fırsat var. Yaratıcı bir proje ya da gizli bir destek bu süreçte gündeme gelebilir. 11 Ağustos'ta Venüs Balık burcundaki Ay ve Akrep burcundaki Lilith ile birlikte büyük bir su üçgeni oluşturuyor. Bu göksel yapı hem maddi hem manevi tatmin hissini arttırabilir. Kariyerinizle bağlantılı bir konuda şefkatli bir çözüm, aileden gelen bir destek veya beklenmedik bir kolaylıkla karşılaşabilirsiniz. 12 Ağustos'ta Venüs Jüpiter'le kavuşuyor. Bu sizin için şans kapılarını aralayan bir etki. Özellikle kazançlarınız artabilir, maddi konularda bir teklif alabilir ya da yeni bir gelir modeli
geliştirebilirsiniz. Venüs ve Jüpiter'in buluştuğu bu günlerde kendinize daha fazla güvenmeniz gereken gelişmeler yaşanabilir. 15 Temmuz'da Venüs Kuzey Ay düğümü ve Lilith ile üçgen Güney Ay düğümünde seksil açı yaparak gökyüzünde uçurtma açı kalıbı oluşturuyor. Bu oldukça güçlü bir enerji ve sizin için kadersel bir yön değişimini anlatıyor. Maddi anlamda geçmişle yüzleştiğiniz, bazı borçlardan kurtulabileceğiniz, değer yargılarınızı dönüştürebileceğiniz bir sürece giriyorsunuz. 22 Ağustos'ta Venüs Koç burcundaki Kiron'la kare açı yapıyor. Bu açı dost çevresi ya da sosyal gruplar aracılığıyla gelen bazı hayal kırıklıklarını gündeme getirebilir. Belki bir arkadaşınızın size olan yaklaşımı sizi kırabilir. Maddi konularda başkalarından destek bekliyorsanız bugünlerde temkinli olmanızda fayda var. Ve 25 Ağustos'ta Venüs Aslan Burcu'na geçiyor. Bu geçişle birlikte 3. eviniz aydınlanıyor. Kardeşler, yakın çevre, iletişim, yazılı ve sözlü ifadeler ön plana çıkıyor. Ancak ilk günden Plüton'la karşıt açı yapacağı için söylemlerinizin karşı tarafı nasıl etkilediğine dikkat etmelisiniz. Manipülatif ya da aşırı baskıcı iletişimden kaçınmanız önemli. Sevgili yükselen ikizler, bu süreç sizin için hem maddi kaynaklarınızı yeniden yapılandırmak hem de öz değerinizin farkına varmak açısından güçlü fırsatlar sunuyor. Değer verdiğiniz şeyleri sorgulayın ve hayatınıza gerçek anlamda zenginlik katan unsurlara odaklanın. Verimli bir süreç geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın. Merhaba yengeçler, Venüs özel gökyüzü gündemine hoş geldiniz. 31 Temmuz itibariyle Venüs burcunuza geçiyor ve sahne tam anlamıyla size dönüyor. Güzellik, sevgi, cazibe, estetik gezegeni olan Venüs'ün 1. evinize geçişiyle birlikte ışığınız artıyor. Bu dönem hem fiziksel görünümünüzü canlandırmak hem de ilişkilerde daha çok beğenilmek ve takdir görmek için son derece elverişli, kendinizi daha değerli, daha çekici, daha sevgi dolu hissedebilirsiniz. Astrolojik gündeme geçmeden önce minik bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi, sevdiklerinize paylaşmayı ve küçük de olsa bir yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Desteğiniz için şimdiden teşekkür ederim. Ancak bu büyüleyici geçişin ilk günlerinde Venüs'ün Koç burcundaki Satürn ve Neptün'le yaptığı kare açılar nedeniyle biraz duygusal zorlanmalar yaşayabilirsiniz. Özellikle kariyerle ilgili konularda kısıtlandığınızı ya da anlaşılmadığınızı hissedebilirsiniz. Bir yandan sorumluluklar ağır gelirken diğer yandan geleceğe dair belirsizlikler zihninizi meşgul edebilir. Sabırlı olun, bu etkiler geçici. 5 Ağustos'tan itibaren Venüs Akrep Burcu'ndaki Lilith'le uyumlu bir açı kuruyor. Bu dönem sizi adeta içsel olarak dönüştürecek güçlü bir yaratıcı enerjiyle sarsıyor. Özellikle aşk hayatınızda tutkulu gelişmeler, sanatsal çalışmalarınızda ilham verici ilerlemeler olabilir. Kalbinizin sesini duymaya çalışın. Bu enerjiyle sezgilerinizin rehberliği size yeni bir yön de çizebilir. 11 Ağustos'ta Venüs Akrep Burcu'ndaki Lilith ve Balık Burcu'ndaki Ay ile birlikte büyük bir su üçgeni oluşturuyor. Bu sizin için son derece ruhsal, sezgisel ve duygusal olarak derin bir günü işaret ediyor. Kendinizi bir sanat çalışması içinde kaybedebilir, bir rüya aracılığıyla ilham alabilir ya da bir aşkla ruhsal bağ kurabilirsiniz. 12 Ağustos'ta Venüs'ün Jüpiter'le kavuşumu adeta bir ödül etkisi taşıyor. Güzelleşmek, değer görmek, ilişkilerden keyif almak, fiziksel ve duygusal olarak şifalanmak için harika bir gün. Gerek ikili ilişkilerde gerekse kişisel gelişiminizde size kucak açan fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. 15 Ağustos'ta gökyüzünde oluşan uçurtma açı kalıbı ise kadersel bir dönemeçten geçtiğinizi gösteriyor. Venüs'ün Kuzey Ay düğümü ve Lilith'le kurduğu üçgen açılar hem ilişkilerde hem dış görünüşünüzde geçmişten gelen blokajları aşıp yeni bir çizgiye geçmenizi sağlayabilir. Güney Ay düğümüyle olan seksil ise sizi aşağı çeken geçmiş alışkanlıkları fark edip geride bırakmanıza yardımcı olacaktır. 22 Ağustos'ta Venüs Koç burcundaki Kiron'la kare açı yapıyor. Bugünlerde kariyer hayatınızda ya da toplum önündeki duruşunuzda bir kırgınlık, bir içsel yara gündeme gelebilir. Kendinize yüklenmeyin. Bu açı iyileşmesi gereken duygusal bir yarayı size gösteriyor olacak.
25 Ağustos'ta Venüs burcunuzdan ayrılıyor ve Aslan burcuna geçiyor. Artık ikinci eviniz aydınlanıyor. Maddi konularda hareketlilik başlıyor. Ancak geçişin ilk gününde Plüton karşıtlığı devrede olduğu için harcamalara dikkat etmeniz ve para ilişkilerinde güç oyunlarından uzak durmanız faydalı olacaktır. Sevgili yükselen yengeçler, Venüs bu süreçte sizi parlatmaya, sizi güzelleştirmeye ve ilişkilerinizde daha fazla sevgiyle buluşmanıza yardımcı olmaya geliyor. Kalbinizi açın, ışığınızı paylaşın. Çünkü bu dönemin yıldızı sizsiniz. Verimli bir süreç geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın. Merhaba aslanlar, Venüs özel gökyüzü gündemine hoş geldiniz. 31 Temmuz'da Venüs'ün Yengeç burcuna geçişiyle birlikte sizin için içe dönüş zamanı başlıyor. Venüs haritanızın gizli alanı olan 12. evinize yerleşiyor. Bu dönemde daha çok iç dünyanızla ilgilenebilir, duygularınızı saklayabilir ya da geçmiş aşklara, eski hatıralara fazlaca çekilebilir hale gelebilirsiniz. Bu bir arınma ve hazırlık süreci. Kendinizle baş başa kalmak, kalbinizi temizlemek ve ruhsal dengeyi kurmak için çok uygun bir dönem. Astrolojik gündeme geçmeden önce minik bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi, sevdiklerinizle paylaşmayı ve minicik de olsa bir yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Ancak 31 Temmuz ile takip eden hafta boyunca Venüs'ün Koç burcundaki Satürn ve Neptün'le kurduğu kare açılar, özellikle uzaklarla ilgili konularda eğitim, hukuki meseleler veya inanç sisteminizle ilgili bazı sıkışmaları gündeme getirebilir. Özellikle bastırdığınız duyguların yüzeye çıkması sizi zorlayabilir. Gerçeklerle yüzleşme zamanı olabilir. 5 Ağustos'tan itibaren Venüs'ün Akrep burcundaki Lilith'le yaptığı uyumlu açı, geçmişten gelen bir duygusal hikayeyi yeniden gündeme taşıyabilir. Bu bazen bir rüya, bazen de içinde yıllardır bastırdığınız bir arzunun yeniden canlanması şeklinde olabilir. Ailevi bir sır ya da duygusal bir travma bu süreçte su yüzüne çıkabilir ama bunu şifalandırmak için de bir fırsattır bu. 11 Ağustos'ta Venüs Balık burcundaki Ay ve Akrep'teki Lilith ile büyük bir su üçgeni oluşturuyor. Bu sizin için güçlü bir içsel uyanışı tetikleyebilir. Bilinçaltınızdan gelen mesajlara kulak verin. Sezgileriniz çok kuvvetli çalışacak. Meditasyon, şifa çalışmaları, sanatsal üretimler için harika bir gün. 12 Ağustos'ta Venüs Jüpiter'le kavuşacak. Bu görünüm içsel huzuru bulmanıza ve belki de sessizce gelen büyük bir destekle karşılaşmanıza neden olabilir. Bu görünüm görünmeyen koruyucu ellerin üzerinizde olduğunu hissettirebilir. İçsel mutluluğunuzu arttıracak bir deneyim yaşayabilirsiniz. 15 Ağustos'ta gökyüzünde oluşan uçurtma açı kalıbı ise sizi geçmişteki duygusal yükleri bırakmaya davet ediyor. Venüs'ün kuzey ay düğümü Lilith ve güney ay düğümü ile kurduğu bu uçurtma açı kalıbı ruhsal ve duygusal dönüşüm için bir eşik niteliğinde, bıraktıkça hafifleyeceksiniz. Özellikle kendinize affetmeyi öğretmek bu süreçte çok kıymetli olacak. 22 Ağustos'ta Venüs Koç burcundaki Kiron'la kare açı yapıyor. Bu açı uzaklarla ilgili bir kırgınlığı, belki de bir eğitim ya da yolculuk planındaki aksaklığı gündeme getirebilir. İç dünyanızdaki yaraları görme ve onları iyileştirme yönünde önemli bir farkındalık kazanabilirsiniz. 25 Ağustos'ta Venüs Aslan burcuna geçiyor ve sizin birinci evinize yerleşiyor. İşte şimdi sahne ışıkları yeniden size çevriliyor. Ancak ilk günden itibaren Kova burcundaki Plüton'la karşıt açıya gireceği için özellikle ilişkilerde güç savaşlarına dikkat etmeniz gerekebilir. Venüs'ün sizi cazibenizle parlatacak ama bu gücü yapıcı bir şekilde kullanmaya özen gösterin. Sevgili yükselen aslanlar, bu süreç içsel dünyanızı dönüştürme, yaralarınızı sevgiyle sarmalama ve ruhsal gücünüzü yeniden kazanma zamanı. Kapanan döngülerin ardından çok daha güçlü bir şekilde sahneye döneceksiniz. Sabırlı olun, kalbinizi dinleyin. Verimli bir süreç geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın. Merhaba Başaklar, Venüs özel gökyüzü gündemine hoş geldiniz.
31 Temmuz itibariyle Venüs Yengeç burcuna geçiyor ve sizin için dostluklar, sosyal çevre, gelecek planları ve hayallerle ilgili alanı yani 11. evinizi aydınlatıyor. Bu dönemde arkadaş çevrenizde olan ilişkilerinizde sevgi, uyum ve dayanışma enerjisi öne çıkarken aynı zamanda uzun vadeli hedeflerinize dair keyifli gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Sosyal çevrede parladığınız, destek gördüğünüz, belki de bir arkadaşlık ilişkisinin aşka dönüşebileceği bu dönem size umut ve ilham getirebilir. Astrolojik gündeme geçmeden önce minik bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi, sevdiklerinizle paylaşmayı ve küçük de olsa bir yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Desteğiniz için şimdiden teşekkür ederim. Ancak bu geçişin ilk günlerinde Venüs'ün Koç burcundaki Satürn ve Neptün'le yaptığı kare açılar nedeniyle arkadaşlarınızla aranızda bazı mesafe ve hayal kırıklıkları da oluşabilir. Belki bir dostluk ilişkisi tahmin ettiğiniz gibi değildir. Belki de bir hedef uğruna yaptığınız fedakarlıkların artık sizi yorduğunu fark edersiniz. Bu kareler hem ilişkilerdeki gerçekleri hem de geleceğe dair hayallerinizin ne kadar somut olduğunu sorgulatabilir. 5 Ağustos'tan itibaren Venüs'ün Akrep burcundaki Lilith'le yaptığı üçgen açı sizi daha cesur ve sezgisel kılabilir. Özellikle kardeşler, komşular veya yakın çevrenizde kurduğunuz bağlarda gizli kalmış bazı duygular açığa çıkabilir. Yazı yazmak, konuşmalar yapmak, sanatsal içerikler üretmek için de ilham dolu bir süreç. 11 Ağustos'ta Venüs Balık burcundaki Ay ve Akrep burcundaki Lilith ile birlikte büyük bir su üçgeni oluşturuyor. Bu oluşum ilişkilerinizde duygusal bir derinlik, sezgisel bir bağ ve şifalandırıcı deneyimler sunabilir. Özellikle ikili ilişkiler, ortaklıklar ya da arkadaş çevrenizle ilgili konularda sezgilerinizi izleyin. Doğru yönde ilerliyorsunuz. 12 Ağustos'ta Venüs ile Jüpiter arasında gerçekleşen kavuşum hayal ettiğiniz bir sosyal hedefin gerçekleşmesine vesile olabilir. Belki de uzun zamandır beklediğiniz bir teklif ya da destek geliyor. Bu görünüm sosyal çevrenizden gelen maddi ya da manevi bir faydayı da beraberinde getirecektir. 15 Ağustos'ta gökyüzünde oluşan uçurtma açı kalıbı ise adeta sizi kadersel bir geleceğe doğru yönlendiriyor. Venüs'ün ay düğümleriyle yaptığı ve Lilith'le kurduğu uçurtma açı kalıbı ki özel bir yapı geçmişte sizi engelleyen çevrelerden özgürleşip size iyi gelecek dostluklara ve projelere yönelmeniz için güçlü bir destek sağlıyor. 22 Ağustos'ta Venüs Koç burcundaki Kiron'la kare açı yapıyor. Bu açı arkadaş çevrenizle ya da ekip çalışmasında yaşanabilecek kırgınlıklara işaret edebilir. Maddi ya da duygusal beklentilerin karşılanmaması canınızı sıkabilir. Ancak bu iyileşmeye açık bir farkındalık anı olabilir. 25 Ağustos'ta Venüs Aslan burcuna geçiyor ve artık haritanızın 12. evine yerleşiyor. Bu geçişle birlikte bu bir süreliğine içe çekilme, duygularınızı daha çok kendi içinizde yaşama eğiliminiz artabilir. Ancak Plüton karşıtlığıyla başlayan bu süreçte bastırılmış duygular yüzeye çıkabilir. Arkanızdan dönen işler ya da görünmeyen güç oyunları da gündeme geliyor olabilir. Dikkatli ve farkındalıklı olun lütfen. Sevgili yükselen Başaklar, Venüs bu dönemde sizi sosyal çevrenizde parlatırken dostluklarınız ve gelecek hayalleriniz üzerine de önemli farkındalıklar getiriyor. Duygularınızı bastırmadan ifade edin. Doğru insanlarla yolunuzu birleştirmekten çekinmeyin. Verimli bir süreç geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın. Merhaba teraziler, Venüs özel gökyüzü gündemine hoş geldiniz. Venüs 31 Temmuz itibariyle Yengeç burcuna geçiyor ve haritanızın en tepe noktası olan 10. evinize yerleşiyor. Bu da demek oluyor ki kariyer hayatınızda, toplum önündeki imajınızda, başarı ve tanınma alanlarında Venüs'ün tatlı etkileri devreye giriyor. Kendinizi daha zarif, daha estetik, daha dikkat çekici bir şekilde ifade edebilirsiniz. Üstlerinizle olan ilişkilerinizde sevgi ve destek görmeniz mümkün. Eğer bir terfi, iş değişikliği ya da dikkat çekici bir başarı hedefliyorsanız bu dönem sizi destekliyor olacak.
Astrolojik gündeme geçmeden önce minik bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi, sevdiklerinizle paylaşmayı ve küçük de olsa bir yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Desteğiniz için teşekkür ederim. Ancak bu geçişin hemen ardından 31 Temmuz itibariyle Venüs'ün Koç burcundaki Satürn ve Neptün'le yaptığı kare açılar özellikle ilişkiler ve iş ortaklıklarında bazı engellerle ya da hayal kırıklıklarıyla karşılaşabileceğinizi gösteriyor. Belki de kariyerinizle özel hayatınız arasında denge kurmakta zorlanıyor olabilirsiniz. Beklentileriniz ile gerçekler arasındaki fark netleşiyordur. Bu süreç hayal ettiğiniz bir şeyin aslında size uygun olup olmadığını sorgulatabilir. 5 Ağustos'tan itibaren Venüs'ün Akrep Burcu'ndaki Lilith'le yaptığı üçgen açı maddi konularda sezgisel bir farkındalık ve çekim gücü kazandırabilir. Özellikle para kazanma yollarınızda daha yaratıcı, derin ve kararlı olabilirsiniz. Finansal bir konuda güçlü bir kadın figürden destek alabilirsiniz. Venüs'ün Lilith'le kurduğu bu bağ aynı zamanda değerinizi de sorgulamanıza neden olabilir. 11 Ağustos'ta Venüs Akrep'teki Lilith ve Balık burcundaki Ay ile birlikte büyük bir su üçgeni oluşturuyor. Bu göksel yapı sayesinde kariyeriniz ve kazançlarınızla ilgili önemli bir içsel farkındalık yaşayabilirsiniz. Sezgileriniz size doğru yol gösterecek. İçinizden gelen sesi küçümsemeyin. Bu kez mantığınız değil, kalbiniz size en doğru yolu gösterebilir. 12 Ağustos'ta Venüs Jüpiter'le kavuşuyor. Bu kavuşum kariyer hayatınızda büyük bir şansı ve fırsatı beraberinde getirebilir. Bu dönemde üstlerinizden gelen büyük bir destek olabilir ya da toplumsal statünüzü yükseltecek gelişmelere adım atabilirsiniz. Şans sizin yanınızda olacak. Yeter ki adım atın. 15 Ağustos'ta Venüs Kuzey Ay düğümü Lilith Güney Ay düğümü ile kurduğu bir açı kalıbı devreye girecek. Bu kadersel yapı sizi daha önce bastırdığınız bir yeteneği ortaya çıkartmaya veya geçmişteki bir ilişki ya da proje ile yüzleşerek farklı bir yöne yönelmeye itebilir. Şimdi kadersel dönüşüm zamanı, cesur ve kararlı olun. 22 Ağustos'ta Venüs Koç burcundaki Kiron'la kare açı yapıyor. Bu açı ilişkiler alanında kırgınlıkları ve hassasiyetleri tetikleyebilir. Partnerinizle ya da iş ortağınızla bazı konularda yüzleşmeler yaşayabilirsiniz. Bu da size şunu soracak: kendinizi gerçekten değerli hissediyor musunuz? 25 Ağustos'ta Venüs Aslan burcuna geçiyor ve haritanızın 11. evine yani sosyal çevre ve gelecek planlarınıza ışık tutmaya başlayacak. Ancak ilk adımda Kova burcundaki Plüton'a karşıt açıya girmesi bazı dostluk ilişkilerinde güç savaşlarını tetikleyebilir. Kiminle aynı hedefte yürümek istiyorsunuz? Kim sizi aşağı çekiyor? Bu soruların cevapları bu süreçte netleşecektir. Sevgili yükselen teraziler, bu dönem kariyer, statü ve ilişkiler alanında sizi hem parlatacak hem de büyütecek. Ancak bazı yüzleşmeler ve duygusal kırılmalar sayesinde gerçek hedeflerinize doğru yol alabileceksiniz. Şefkatli ama kararlı olun. Verimli bir süreç geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın. Merhaba akrepler, Venüs özel gökyüzü gündemine hoş geldiniz. 31 Temmuz itibariyle Venüs su grubu bir burç olan Yengeç'e geçiyor. Bu sizin 9. evinize yerleşiyor. Bu da demek oluyor ki bu süreçte hayata bakış açınız, inançlarınız, eğitim hayatınız ve uzaklarla bağlantılı tüm temalar Venüs'ün yumuşatıcı ve destekleyici etkisi altında olacak. Yurt dışı bağlantılı işler, akademik konular, hukuki meseleler ve felsefe görüşlerinizle ilgili alanlarda güzellik, huzur ve uyum arayışı öne çıkabilir. Belki de uzun zamandır gitmek istediğiniz bir yerin kapıları aralanabilir ya da kalbinizi fetheden biriyle yurt dışı bağlantılı bir şekilde tanışabilirsiniz. Astrolojik gündeme geçmeden önce minik bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi, sevdiklerinizle paylaşmayı ve minicik de olsa bir yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Desteğiniz için şimdiden teşekkür ederim. Ancak hemen başında Venüs Koç burcundaki Satürn ve Neptün'le bir kare açı içine girecek. Sizi duygusal ve entelektüel anlamda sınayabilir.
Günlük hayatın sorumlulukları, iş temponuz veya sağlıkla ilgili konular yüzünden planlarınız sekteye uğrayabilir. İlişkilerde hayal kırıklığına açık bir atmosfer olabilir. Bu dönemde beklentilerinizi biraz sadeleştirmeniz gerekebilir. 5 Ağustos tarihinde Venüs burcunuzda ilerleyen Lilith'le üçgen açı kuracak. Bu da sizi ilişkilerde fazlasıyla çekici, karizmatik ve gizemli bir hale getirebilir. Özellikle fikirsel ve ruhsal uyum aradığınız ilişkilerde tutku artıyor olacak. Bu dönemde sezgileriniz çok kuvvetli, kendinize duyduğunuz güveni doğru kişilerle paylaşmanız durumunda önemli bağlar kurabilirsiniz. 11 Ağustos'ta Venüs, Lilith ve Balık burcundaki Ay ile birlikte büyük bir su üçgeni oluşturacak. Bu göksel yapı duygularınızın derinliklerinden gelen bir huzur, şifa ve kabulleniş enerjisi getirebilir. Aşk, yaratıcılık ve ruhsal gelişim konularında su gibi akan ve sizi büyüten deneyimlerle karşılaşabilirsiniz. Özellikle kalbinizin sesini dinlemek için harika bir zaman. 2 Ağustos'ta Venüs ile Jüpiter'in kavuşumu size yurt dışı ile ilgili akademik başarılar, basın, yayın ve hukuki konularda çok güçlü bir fırsat getirebilir. Bu fırsat sadece fiziksel bir yolculuk değil, içsel bir aydınlanma da olabilir. Kalbinizde inandığınız bir konu sizi beklenmedik bir başarıya taşıyabilir. 15 Ağustos'ta gökyüzünde oluşan uçurtma açı kalıbı ise adeta sizi kadersel bir yolculuğa çıkarıyor. Venüs'ün kuzey ay düğümü, Lilith ve güney ay düğümü ile yaptığı bu özel açı sizi hayat misyonunuza doğru güçlü biçimde itebilir. Belki de bir yol ayrımındasınız ve artık geçmişin değil, geleceğin izinden gitme vakti geldi. 22 Ağustos'ta Venüs'ün Koç burcundaki Kiron'la yaptığı kare açı günlük yaşam düzeniniz, çalışma ortamınız ya da sağlıkla ilgili konularda bazı kırılganlıkları tetikleyebilir. Sizin için kıymetli olan bir değerle iç sorumlulukları arasında sıkışmış hissedebilirsiniz. 25 Ağustos'ta Venüs Aslan burcuna geçiyor ve 10. evinizi aydınlatmaya başlıyor. Ancak hemen ardından Kova burcundaki Plüton'la karşıtlık yapması kariyer ve aile arasında bir denge kurmanız gerektiğini işaret ediyor. Bu dönem toplum önündeki duruşunuzu yeniden yapılandırabilir. Ancak önce bazı krizleri aşmanız gerekebilir. Sevgili yükselen akrepler, Venüs'ün bu su dolu seyri size ruhsal büyüme, tutku ve şifa vaat ediyor. İç sesinize güvenin, uzak görünen hayallerin artık size yaklaştığını hissedeceksiniz. Derin bağlar, anlamlı kararlar ve duygusal dönüşümler bu dönemde sizinle birlikte. Verimli bir süreç geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın. Merhaba yaylar, Venüs özel gökyüzü gündemine hoş geldiniz. Venüs 31 Temmuz'da Yengeç burcuna geçiyor ve sizin 8. evinize yerleşiyor. Bu süreçte finansal ortaklıklar, miras, nafaka, kredi gibi konularla daha çok meşgul olabilirsiniz. Duygusal derinlik, paylaşımların kalitesi ve ilişkilerdeki samimiyet öne çıkıyor. Aynı zamanda ruhsal dönüşüm yaşayabileceğiniz bir döneme giriyorsunuz. Bu dönem yüzeyde güzel görünen ama derinlerde sizi beslemeyen her şeyden uzaklaşmak isteyebilirsiniz. Ancak bu geçişin hemen ardından Venüs Koç burcundaki Satürn ve Neptün'le kare açı yapıyor. Bu etkiler duygusal ya da finansal bir konuda hayal kırıklığı yaşamanıza sebep olabilir. Aşk hayatınızda bazı gerçeklerle yüzleşebilir, idealize ettiğiniz bir kişiye ya da duruma karşı bakış açınızı gözden geçirebilirsiniz. Aynı zamanda yaratıcı projelerinizle ilgili bazı engeller ya da belirsizlikler de gündeme gelebilir. 5 Ağustos'tan itibaren Venüs'ün Akrep burcundaki Lilith'le yaptığı üçgen açı bilinçaltı dünyanızda gizli kalmış arzuları, bastırılmamış duyguları yüzeye çıkarabilir. Bugünlerde geçmişte yaşanmış ama konuşulmamış bir meseleyle yüzleşebilirsiniz. Spiritüel anlamda büyük bir çözülme ve güçlenme de yaşayabilirsiniz. İçinizdeki karanlıkla barışma zamanı. 11 Ağustos'ta oluşan büyük su üçgeniyle birlikte finansal destekler, eşinizin ya da partnerinizin gelirleriyle ilgili gelişmeler ve manevi anlamda size destek olan kişilerden güçlü bir şifa akışı başlayabilir. Kendi iç gücünüzü fark ettiğiniz, maddi ve manevi bağlamda kendinizi yeniden yapılandırdığınız bir evrede olacaksınız.
12 Ağustos'ta Venüs'te Jüpiter kavuşumu gerçekleşiyor. Bu iki iyicilin 8. evinizdeki buluşması size bir maddi fırsat, ruhsal bir uyanış ya da güçlü bir duygusal yakınlık getirebilir. Bir borcunuzu kapatmak, yatırım yapmak veya miras gibi konularda şanslı gelişmeler yaşayabilirsiniz. 15 Ağustos'ta gökyüzünde Venüs, Kuzey Ay düğümü, Lilith ve Güney Ay düğümü ile birlikte büyük bir uçurtma açı kalıbı oluşuyor. Bu açı kalıbı hayatınızda kadersel etkilerle bir yön değişikliğine işaret edebilir. Bu süreçte hem içsel hem dışsal olarak dönüşüm yaşamanız mümkün. Aşk, finans ve sezgisel farkındalıklar arasında güçlü bir denge kurabilirsiniz. 2 Ağustos'ta Venüs'ün Koç burcundaki Kiron'la yaptığı kare açı aşk hayatınızda ya da çocuklarla ilgili konuda kırgınlık yaratabilir. İçinizdeki yaratıcı çocukla yeniden temas kurmanız gereken bir dönemdesiniz. Unutmayın, her yara kendi şifasını da beraberinde getirir. 25 Ağustos'ta Venüs Aslan burcuna geçiyor ve sizin 9. evinizi aydınlatmaya başlıyor. Yurt dışı, akademik konular, inanç sistemleri ve yüksek bilinçle ilgili konular tekrar sahneye çıkıyor. Ancak hemen ardından Kova burcundaki Plüton'la yapacağı karşıtlık, fikir çatışmalarını, güçlü kişilerle yaşanacak gerginlikleri ya da zihinsel dönüşümleri beraberinde getirebilir. Sevgili yükselen yaylar, bu dönem sizin için büyük bir içsel dönüşüm fırsatı barındırıyor. Derin duygularla yüzleşmek, maddi manevi bağları yeniden yapılandırmak ve ruhsal anlamda güçlenmek için gökyüzü sizi destekliyor. Şifayı hem içeride hem dışarıda bulacaksınız. Verimli bir süreç geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın. Oğlaklar, Venüs özel gökyüzü gündemine hoş geldiniz. Venüs 31 Temmuz itibariyle karşıt burcunuz olan Yengeç'e geçiyor ve haritanızın 7. evini aydınlatmaya başlıyor. İlişkiler, evlilik, ortaklıklar ve tüm birebir bağlantılarınız bu süreçte öne çıkıyor. Romantik ilişkilerde uyumu yakalama, sevgi alışverişini daha sıcak ve yumuşak bir hale getirme fırsatınız olacak. Bekarsanız ciddi bir ilişkiye adım atabilir, ilişkiniz varsa daha derin bir bağ kurabilirsiniz. Aynı zamanda iş ortaklıkları açısından da bu dönem oldukça destekleyici olabilir. Astrolojik gündeme geçmeden önce minik bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi, sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın lütfen. Desteğiniz için teşekkür ederim. Ancak hemen başlangıçta Venüs'ün Koç burcundaki Satürn ve Neptün'le yaptığı kare açılar duygusal anlamda bazı zorlanmalara işaret ediyor. Ailevi sorumluluklar ya da geçmişten gelen bir yük ilişkilerinize baskı yaratabilir. Hayal kırıklığına açık bir dönemde olabilir. Bu yüzden duygularınızı net ifade etmeye çalışmanız önemli olacaktır. 5 Ağustos'ta Venüs Akrep burcundaki Lilith'le kurduğu uyumlu açı sosyal çevrenizden gelebilecek beklenmedik bir ilişkiyi ya da arkadaş ortamında filizlenen derin bir yakınlığı gündeme getirebilir. Bu etki aşk hayatınızda cesur adımlar atmanıza vesile de olabilir. Aynı zamanda kariyer hedeflerinize ulaşmanızda sizi güçlü bir şekilde destekleyen kişilerle bağlantı kurabilirsiniz. 11 Ağustos'ta oluşan büyük su üçgeniyle birlikte ilişkilerde duygusal uyum artıyor. Sevdiğiniz kişilerle empati kurabilir, derin bağlar oluşturabilirsiniz. Bu enerjiyi aynı zamanda iş ortaklıklarınızda duygusal zekanızı kullanarak önemli kazanımlar elde etmenizi sağlayabilir. 12 Ağustos'ta Venüs Jüpiter'le konuşuyor. Bu güçlü kavuşum sayesinde ilişkinizle ilgili çok olumlu bir gelişme yaşanabilir. Evlilik teklifi, resmi bir adım ya da sevgi dolu bir işbirliği gündeme gelebilir. Bir ilişkinin size ne kattığını daha net görebilir. İyimser bir pencereden bakabilirsiniz. 15 Ağustos'ta Venüs, Ay düğümleri ve Lilith büyük bir uçurtma açı kalıbı oluşturuyorlar. Bu göksel form ilişkilerde kadersel gelişmelerin yaşanabileceğini gösteriyor. Bu dönemde tanıştığınız biri hayatınızı tamamen değiştirebilir veya mevcut ilişkinizle ilgili radikal bir farkındalık kazanabilirsiniz. 22 Ağustos'ta Venüs'ün Koç burcundaki Kiron'la yaptığı kare açı ise ailevi konularda kırgınlıklara işaret edebilir. Ev içinde ya da ebeveynlerle olan ilişkilerde duygusal hassasiyetler artabilir. Geçmişe ait bir mesele
yeniden gündeme gelebilir. 25 Ağustos'ta Venüs Aslan Burcu'na geçiyor ve sizin 8. evinizi aydınlatmaya başlıyor. Bu geçişle birlikte ilişkiler daha derin, daha yoğun hale gelebilir. Ortak kazançlar, maddi destekler ve duygusal bağlar ön plana çıkacaktır. Ancak Plüton'la yapacağı karşıtlık özellikle ilk günlerde para ve güç dengeleriyle ilgili bazı krizleri tetikleyebilir. Bir ilişkinin derinliği kadar gölge taraflarında fark edeceğiniz bir süreç olabilir. Sevgili yükselen oğlaklar, Venüs'ün bu seyri sizleri duygusal bağlar, ortaklıklar ve içsel dönüşüm konularında büyütüyor. Aşkı ve yakın ilişkileri ciddiyetle ele alırken empati ve duygusal açıklıkla çok daha güçlü bağlar kurabilirsiniz. Gökyüzü sizi şefkatli ama derin bir dönüşüme davet ediyor. Verimli bir süreç geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın. Merhaba Kovalar, Venüs özel gökyüzü gündemine hoş geldiniz. Venüs 31 Temmuz itibariyle Yengeç Burcu'na geçiyor ve sizin 6. evinize yerleşiyor. Bu dönem iş ortamınız, günlük düzeniniz, sağlık konularınız ve hizmet ettiğiniz alanları ön plana çıkarıyor. İş yerinde daha uyumlu ilişkiler kurabilir, çalışma arkadaşlarınızla daha yakın bağlar geliştirebilirsiniz. Aynı zamanda estetik kaygılarla beslenme ya da yaşam tarzınızı iyileştirme yönünde adımlar atmanız da mümkün. Evcil hayvanlarınız varsa onlarla ilgilenmek de bu dönemin önemli temaları arasında. Ancak Venüs'ün hemen ardından Koç burcundaki Satürn ve Neptün'ün yaptığı kare açılar iletişimde zorlanmalara, günlük akışta aksaklıklara ve bazı kafa karışıklıklarına neden olabilir. Özellikle iş ortamında beklentilerinizin karşılanmadığını hissedebilir ya da planlarınızın gerçeklerden uzak olduğunu fark edebilirsiniz. Daha gerçekçi adımlar atmanız gereken birkaç gündesiniz. 5 Ağustos'ta Venüs Akrep Burcu'ndaki Lilith'le uyumlu bir açıya giriyor. Bu güçlü üçgen açı kariyer hayatınızda sizi daha görünür kılabilir. Özellikle kadın figürlerle yaşanacak gelişmeler sizi destekleyici nitelikte olabilir. Üstlerle ya da otorite figürleriyle ilişkilerinizde cesur ve net adımlar atmanız dikkat çekmenizi sağlayabilir. 11 Ağustos'ta oluşan büyük su üçgeni Venüs, Ay ve Lilith'le arasında olacak bu üçgen hem iş hem sağlık konularında önemli bir şifa enerjisi açığa çıkarıyor. Ruhsal, zihinsel ve fiziksel bütünlüğünüzü destekleyecek bir düzen kurma fırsatına sahip olabilirsiniz. İş ortamınızda ise daha fazla anlayış ve işbirliği içinde ilerlemeniz mümkün. 12 Ağustos'ta Venüs Jüpiter'le kavuşuyor. Günlük yaşamınızda bir kolaylık, bir ferahlama ya da sevindirici bir gelişme yaşanabilir. İş teklifleri, sağlıkta iyileşmeler, ekip çalışmalarında başarı gibi olumlu gelişmeler gündemde olabilir. Aynı zamanda iş ortamında biriyle flörtöz bir yakınlaşmada söz konusu olabilir. 15 Ağustos'ta Venüs'ün kuzey ay düğümü Lilith, güney ay düğümü ile birlikte oluşturduğu uçurtma açı kalıbı var. Özellikle iş hayatınızda kadersel gelişmeleri beraberinde getirebilir. Yeni bir çalışma düzeni, size hizmet edecek yeni alışkanlıklar veya ruhsal anlamda sizi iyileştirecek bir çevreyle karşılaşabilirsiniz. 22 Ağustos'ta Venüs'ün Koç burcundaki Kiron'la yaptığı kare açı, kardeşler, yakın çevre ve iletişimle ilgili bazı duygusal yaraları tetikleyebilir. Kırıcı bir söz, yanlış anlaşılma ya da eski bir konu tekrar gündeme gelebilir. Bu etkiyle birlikte sözlerin şifa gücünü yeniden hatırlayacaksınız. 25 Ağustos'ta Venüs Aslan Burcu'na geçiyor ve sizin 7. evinize adım atıyor. İlişkiler, ortaklıklar ve birebir bağlar bu tarihten sonra sahneye çıkıyor. Ancak ilk günlerde Venüs'ün Kova Burcu'ndaki Plüton'la yapacağı karşıtlık ilişkilerde güç savaşlarını, takıntılı tavırları veya manipülatif davranışları tetikleyebilir. Bu yüzden sevgi dilini kullanmak ve duygularınızı net ama yumuşak bir şekilde ifade etmek çok önemli olacak. Sevgili yükselen kovalar, bu Venüs döngüsü hem günlük yaşamınızda hem iş düzeninizde sizi daha huzurlu ve dengeli bir yapıya davet ediyor. Sağlıkla ilgili konular, iş ortamında yaşanacak gelişmeler ve İlişkilerinizin hizmet boyutu bu süreçte ön planda olacak. Gökyüzü size hem şifa hem farkındalık getiriyor. Verimli bir süreç geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın.
Balıklar, Venüs özel gökyüzü gündemine hoş geldiniz. Venüs 31 Temmuz itibariyle su grubundan olan sizinle uyumlu bir burç olan Yengeç'e geçiyor. Bu haritanızın 5. evini aydınlatmaya başlıyor. Aşk, romantizm, hobiler, yaratıcılık, çocuklar ve sahneye çıkmakla ilgili temalar bu dönemde sizin için öne çıkıyor. Kalbinizi açmak, sevginizi göstermek ve hayattan daha fazla keyif almak istiyorsanız gökyüzü tam da bunun için destek veriyor. Bu dönemde aşık olabilir, ilişkinizi taziyeleyebilir ya da yaratıcı bir projeye tutkuyla sarılabilirsiniz. Ancak transitin ilk günlerinde Venüs'ün Koç burcundaki Satürn ve Neptün'e yaptığı kare açılar bazı duygusal karmaşalara işaret ediyor. Para, özdeğer ve özgüvenle ilgili hassasiyetler tetiklenebilir. Aşkta kendinizi yeterli hissetmeyebilir ya da beklentilerinizin karşılanmadığını düşünebilirsiniz. Hayallerle gerçekler arasındaki fark bu dönemin öğretisi olacak. 5 Ağustos'ta Venüs'ün Akrep Burcu'nda Lilith'le kurduğu üçgen açı sizi adeta derin tutkulara, gizemli ilişkilere çeken bir enerji getiriyor. Aşk hayatınızda daha cesur ve kararlı olabilirsiniz. Aynı zamanda sanatsal ve ruhsal alanlarda güçlü ilhamlar almanız da mümkün. Bu açı özellikle ruhsal ve bedensel enerjilerin birleştiği yerlerde bir şifa açılımı yaratabilir. 11 Ağustos'ta Balık burcundaki ayın da katılımıyla Venüs, Ay ve Lilith arasında büyük bir su üçgeni oluşuyor. Bu gökyüzü formu duygusal güveni artırırken özellikle aşk, yaratıcılık ve sezgisel gelişim alanlarında sizi derinden besliyor. Hem duygularınızı rahatça ifade edebilir hem de sevdiklerinize ruhsal düzeyde bağlar kurabilirsiniz. 12 Ağustos'ta Venüs Jüpiter'le kavuşuyor. Aşkta şanslı etkiler, romantik sürprizler ve kalbinizi coşkuyla dolduracak gelişmeler yaşanabilir. Yeni bir aşk başlayabilir, mevcut bir ilişki bir üst seviyeye taşınabilir. Yaratıcı projelerinizde evrensel destek yanınızda olacak. Çocuklarınız varsa onlarla ilgili harika haberler de olacak. 15 Ağustos'ta Venüs, Kuzey Ay düğümü, Lilith ve Güney Ay düğümü ile birlikte gökyüzünde uçurtma kalıbı oluşuyor. Bu güçlü enerjiyle birlikte aşk hayatınızda kadersel karşılaşmalar, yaratıcı alanda ilham dolu çıkışlar ya da çocuklarla ilgili önemli gelişmeler yaşanabilir. Ruhsal bağlantılar kurulabilir, bir ilişkinin sizin için taşıdığı derin anlamı fark edebilirsiniz. 22 Ağustos'ta Venüs'ün Koç burcundaki Kiron'la yaptığı kare açı ise maddi alanda bazı kırılganlıklara dikkat çekiyor. Para harcamalarında aşırılıklardan kaçınmalı. Kendinize duyduğunuz değeri başkalarının onayıyla ölçmemelisiniz. Kendinize karşı daha şefkatli olmalısınız. 25 Ağustos'ta Venüs Aslan burcuna geçiyor. Bu sizin 6. evinize gösteriyor. Günlük yaşamınızı daha estetik, keyif ve uyum arayacaksınız. İş ortamında daha yaratıcı ve sosyal bir hava estirilebilir. Sağlığınızla ilgili daha bilinçli seçimler yapabilirsiniz. Ancak bu geçişin hemen ardından Kova burcundaki Plüton ile yapacağı karşıtlık, perde arkasındaki gerginlikleri, bastırılmış duyguları, gizli rekabetleri ortaya çıkarabilir. Dikkatli olun. Sevgili yükselen balıklar, Venüs'ün Yengeç burcundaki bu geçişi sizin için kalbinizi büyütme, aşkta parıldama ve hayatı sanatsal bir gözle yeniden keşfetme zamanı. İçinizdeki çocuğu kucaklamayı unutmayın, çünkü gökyüzü size sevginin en saf halini sunmak istiyor. Verimli bir süreç geçirmenizi dilerim, sevgiyle kalın.